Amerika'da tırcılık yapan bir insanın şunun gazına dokunması gerekiyor. Biri sürerken şu camı açıp yatıyorsun ya abi. Çok güzel oluyor. Efsane Aynen, çok bir güzel şey oluyor. ya. Manuel sürüyorsan sen fazla mı kazanıyorsun? Bunun sıfırı kaç para? Adam be. Bravo. Bravo Can. Süpersin ya. Onur abim veda ediyor. Good luck, man. What do you think about him bro? He's a good guy, man. Hakkın varsa Onur kardeşime helal olsun. Senin de hakkın varsa helal et. Sonuna kadar helal olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün Peterbilt'i inceleyeceğiz. Ustasından inceleyeceğiz. Bayağı sürdü. Hakkını verdi. Tamam, ben de tırcıyım. Birçoğumuzu özendirmiş olabilirim. Bir nebze katkıda bulunmuş olabilirim ama ben bunu süremem. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Öncelikle başka sürprizlerim de var. Başka konuklarım var videoda. Nazım abi. Yeni ev arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Kendisi inanılmaz güzel bir gülüşü var. Aramıza katıldı. O da bugün biraz tırı yorumlayacak. Senin de Türkiye'de tırcılık yapmıştın abi. Uzun yıllar yaptım. Geçen videoda zaten vardın. Beraber gittik, Evet. tır aldık. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Hoş bulduk. Vay vay vay. Gelişe bak ya. Asalete bak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, merhabalar. Memleket nere abi? Hatay 4 yol. Tırcılık var mıydı abi önceden? Memur olarak çalışıyorum. Güzel bir sürpriz Sizi yaptın. gördüğüme de çok mutlu oldum. Ekibiniz çok güzel. Çok sağ ol Allah abi. birliğinizi bozmasın. Evde biraz takıldık da çok ayrıntıya girmeyelim. Hatay'ın künefesini getirdim. Şimdi bunun bir yapım aşaması var. Bu tadımlık Baksana oldu ya, ama bir gelen dahakine şeye inşallah baksana böyle abi. doyumluk getireceğiz. Nasıl getirdin? Süpersin. Valla söz verdim Can'a, o yüzden getirdim. En çok Meriç sevinecek. Bir şey Aynen daha var. öyle. Orada da Bismillahirrahmanirrahim. bu da Halep. Abi bu neymiş ya? Abi sen benim ağzıma ver. Ağzına vereyim. Sen de benim ağzıma verir misin? Çok iyiymiş ha. Kapat. Akşam yeriz. Ben de YouTube çekiyorum. Can taklit ediyorum. Elimden geldiği kadar abi senin gibi olmaya çalışıyorum. Bu arabayı da bir senin kanalında bir tanıtalım istedim. Vallahi. Bir kere tanıttık, hatırlıyor musun? Babam vardı. O videolar kayboldu. Orhan abi ellerinden öpüyorum. Bu özel bir parça yani. Peterbilt. Kimle konuşsam Peterbilt. Sürmesi de zor. Ben bunu süremem açıkçası. Bunu bugün bize böyle bir tanıtır mısın abi? Şöyle söyleyeyim, bu Amerikan tırcılık tarihinde klasik bir araba. 389 Peterbilt. Aşağı yukarı 70'lerden bu yana üretilen bir araba bu. Model olarak 2002. Zamana karşı bunu modifiye etmişler. İşte motoru değişik bir motor. Bir def tankı var. Ama geri kalan bütün kasa, aksam tamamen 2002'ye uyarlanmış. Nasıl Sıfır 2002 bir araba. yani? Yani şöyle söyleyeyim. Önceki motorlar daha monolog, daha güç ayarlı. İşte double turbosu var, single turbosu var. Bunlarda yine bir single turbo var ama Avrupa'nın ve Amerika'nın istediği egzoz salınımı için şöyle bir uygulama var. Bunlarda bir def tankı var ve def filtresi var. Daha az doğaya egzoz Niye? Başka bir zararlı şey de gaz. yok mu? Biraz daha gücünü kesiyor Can. Bunu takviye etmeniz gerekiyor ama kasa olarak, şekil olarak tamamen aynı. 565 beygir bir motoru var. Ben bunu birçok videoda söyledim Can. Amerika'da tırcılık yapan bir insanın şunun gazına dokunması gerekiyor. Abi niye bunun burnu bu kadar uzun? Karadenizli mi? Ferrari kullanan insan bile anlayamaz. Bu arabanın bir karakteristik özelliği var. Peki nasıl açıyorsun abi? Gücün yetiyor mu? Baksana Nazım abi. Şuraya ayağını koyacaksın. Buradan gelmiyorsa Tek başına açabiliyor musun abi? açarım. Bir saniye. İner Nazım misin abi üstünden? Nasıl? Dur, üstüne düştün Nazım abi. Motor olarak Amerika'da sadece sıralı 6 sistem motor kullanılıyor. Çünkü buradaki yakıtın kalitesi çok düşük. Onun Çok fazla bir şey yok. Onun bir sebebi de tamiri kolay olması. Sıralı altı motorda tamir daha kolaydır. Ve altı motorda tamir daha zordur. Daha masraflıdır. Şimdi burada görebileceğiniz çok bir şey yok. Direksiyon pompasıydı vesaireydi. Öbür tarafa geçersek genelde de kurulum olarak arabalarda aynıdır. Ama bunlarda karakteristik bir şey var. Hava filtreleri dışarıda. O ha? Aha, hava filtreleri burada. Arabayı kompresöre koyduğun zaman özellikle şehir içinde bir vites küçülttüğünde çok güzel bir ses veriyor. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Aa, o ses buradan geliyor. O ses İnanılmaz buradan geliyor. güzel bir. Aynen. Ama 1970 modellerde, 90 modellerde olan egzozlardan gelen çat 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 ses gelmiyor. Turbosu var, egzoz freni var, alternatörü, klimanın pompası vesaire. Kadrajı bu yaması. şekilde tabii. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Büyük tankları var gene Can. 260 galon. Litreye vurursan aşağı yukarı 1000 litreye yakın yapar. Detayı bile ne kadar güzel ya. Tamamen klasik bir araba bu. Canını bir tur çevirmen gerekiyor. Yarım tur. Tamam. Aynen böyle. Tertemiz. Dış hatlarında anlatabileceğim genelde çok fazla bir şey yok. İçine Artık geçecek mi? İçine geçmemiz lazım. Şuraya abim yazıyor. Abim.
eski modellerine de bindim. Görseli tamamen vermişler. 1975-80 modellerinde de hani şu düğmelerin plastikleri biraz daha modernize olmuş. Teyip gelmiş vesaire ama şu görüntü, Amerikalılar birazcık da sanıyorum benim gibi duygusal insanlar. Eski tırcılar bunu görmek istiyor. Seviyorlar ha. Aynen, yani göstergeler aynı. 18 vites Eaton şanzıman var burada. Çok ilkel bir şanzıman sistemi. Genelde debriyajsız kullanıyorsun bunu. 18, şurada da buçukları var. Ağır level seri. ve seri level'a geçiriyorsun. Biraz daha gazı, sesini takip etmen gerekiyor. Türkiye'de kara şanzıman deniliyor bu şanzımana. Burada devrini bulduğu zaman debriyaj kullanmanıza gerek yok. Sadece kalkmada ve durmada debriyaj kullanılıyor. Onun haricinde motor freniyle ya da motor freni kullanmadan da devrini bulduğunuz zaman vites değiştirebiliyorsunuz. Bu şanzımanın aynı sistemi eski model 2800, 3300, 3600 DAF model tırlarda bulunan, ben de o dönemden yetişmiş bir tırcıyım. Babayı da gördük bugün. Evet, babayla tırcılık yaptığım dönemde, muavinlik yaptığım dönemde kara şanzımanla yetişmiş bir adamım. O yüzden tamamen elverişli, çok kullanışlı, hiçbir arızaya sebebiyet vermeyecek bir şanzıman sistemi. Babamda 1210 Ford vardı. Ben o zaman 6 yaşlarındaydım. Birçoğu şeyi artık anımsıyorsun. Mesela şu yanındaki cam var ya, bu 1210 Ford'larda da var. Bilmiyorum diğer tırlarda var mı ama babamda 1210 lacivert kupa bir Ford vardı. O cam aynısında da var. Bunda da var. Bazı eski özellikleri bu arabaya taşınmışlar. Yine aynı şekilde. Yani kör nokta camı bu. Gelen arabayı buradan gördüm. Göremezsin buradan. Tabii. Vurur alır götürürsün. Biz vurduk da can. Bir tane arabaya da vurduk ufaktan. O gün abi vurduysa. İki şoförüz bir anda araya girmiş. Göremedik. Çünkü Göremezsin ama baksana. yani önünde görüyorsun kocaman bir Bir saniye havza ben var. oraya geçeyim, beni görebilecek misin? Mümkün değil. Dur bir saniye. Beni görebiliyor musun? 1.87, Boy 90 verdim civarında. abi. Canın boyu 1.80. Can elini indirir misin? Eğer dikkatli bakmazsanız görmemiz mümkün değil. Şu anda görüyoruz. Aynen şu anda görüyorum seni. Bir daha abi arkayı inceleyebilir miyim? Tabii. 2 kişilik tasarlanmış ama diğer piyasa arabaları Volvo, Freightliner vesaire bunların iç hacmi daha büyük. Bu araba biraz daha gördüğünüz üzere dar. Beraber uzan, yanlış anlaşılmasın. O tarafa Beraber uzan. 2 kişilik mi diye uzun? 1,5 kişilik abi. Ama bak şey var, bunun üstte de yatağı var. Sen özel istek olarak benimle uyumak istersen eyvallah. Canı sağ olsun. Tamam canım sağ. Bura dolap mı abi? Böyle bir masa şey yapmışlar. Hesabını kitabını yapabiliyorsun. Kaldırdığında işte şurada gene bir haznesi var. Bunu gene kapattım. Şurada birbirine benzeyen 3 tane saklama kabı var. Yani maalesef böyle. Turşuk var. Klasiklerde. Burada ne yapmak istersen o var. Buraya yine birkaç tane port koymuşlar. Televizyon vesaire olabiliyor. Orada da askılık bölümü var Can. Kıyafet için askılık bölümü var. Yukarıda bir buzdolabı var. Bu mu Şurada. buzdolabı? Buzdolabı bu. Çok enteresan. Aa. Abi çok ufak buzdolabı. Ufak bir buzdolabı var böyle. Ama haftalık yeter bu. Haftalık kesinlikle yetiyor. Yani biz vitaminsiz adamlarız, Arkadaşlar görüyorsun. Sarılarak. Yatağın altında bir haznesi var Can. Onu istersen bir göstereyim. Göster abi. Yatağı kaldırıyoruz. Ya tek kişiye yeter zaten. Çok şık rahat. ama klas böyle. Klas. Dar ama klas. Camları var. Oo cam var. Orayı da açabilir misin Can? Abi bak o konuya ayrı bir parantez açıyorum. Freightliner yoktu. Abi cam süper oluyor. Özellikle tatil günü falan. 2 kişi yola çıktığında biriyle eğitimdeysen, biri sürerken şu camı açıp yatıyorsun ya abi. Çok güzel oluyor. Efsane Aynen çok bir güzel şey oluyor. ya. Dahil olarak bu arabanın sıfırında gelen şurada bir telsizi var Can. Kaza durumları, yolun durumlarında şoförler birbirleriyle diyalog kurabiliyorlar. Hello. Accident and 20 minutes from Dayton to California. Ufak bir tur atalım bununla. Debriyajımıza bastık. Şu farlarımı da yaktım. Şu anda göstergemde herhangi bir sıkıntılı bir şey yok. Geri viteste şu mandalı kaldırırsam biraz daha seri gidebiliyor. Ama ben gördüm bayağı bir dengesiz gidiyor. Çok güzel ses ya. Bana gerek yok. 2 3 Allah Allah. 4'teyiz. Mandalı kaldı. O hareketine bayılıyorum abi ya. Tam durdum. Çok gelen bir soru. Sana sorayım abi. Manuel mi otomatik mi? Ben manueli seviyorum. Manuel daha çok seviyorum. Bu viteste böyle oynayacağım bu. Sen manuel sürüyorsan sen fazla mı kazanıyorsun para? Hiç öyle bir şey yok. Rakamlar aynı. Abi bunun sıfırı kaç para? 2022'den sonra daha üretilmeyecek. Daha yeni modelleri var. Daha böyle blind spotları daha az olan arabalar var. Onları üretecek. 200 bin dolara alındı bu araba ama şu anda Sevil abi son söylenen rakam 300 bin dolar civarında. 6 aylık baremde gelişen fiyat bu. Kaç yıl gider sence?
sence bu? 500.000'e kadar sağlıklı bir şekilde aynı turbo, aynı enjektör vesaire kullanabiliyorsun. Düzgün bir şoförün altındaysa bu araba daha uzun millere de çıkabiliyor. Ne yaptın orada? Fren. Warehouse'a gittim. Bir tane teyze. Sigara şurada kaldı. Böyle bir anda dondu. Dedi ki babam bundan 3 sene önce kanserden öldü. Aynı şekilde bu renkte bir arabası vardı. Sen de babama benziyorsun dedi. Bir anda böyle çocukluğum aklıma geldi dedi ve dondu kaldı. Benim de gözlerim doldu. Hiçbir şey söyleyemedim. Hadi bakalım abi. Gel abi. Senin boyun uzun benden. Ben ayarlamam lazım. Özleyeceğim seni. Ben de seni özleyeceğim canım. Ufak ufak debriyajdan çek ayağını. Hiç gaz vermene gerek yok. Kalkacaktır zaten. Tamamen çek abi ayağını. Şu anda 2'ye çekebilirsin. Adam be. Şimdi bir debriyaj fren yap abi. Şurada bir duralım. Aynen öyle. Eline sağlık. Senin mayanda var reis. Babadan var çünkü. DNA'ya geçmiş. Aksaray, Aksaray, Aksaray. Tam otobanlardaki simsarlar gibisin abi. Gel Ankara, Çanakkale, Edirne gel. Debriyajdan yavaş yavaş ayağını çekeceksin. Dururken yine debriyaja basıyorsun, sonra frene basıyorsun. Tamamen kaldır ayağını şimdi. Yürüdü araba. Hafif gaz ver yavrum. Gaz ver. İleriden dönelim can. Bu arabanın turu çok az can. Sen merak etme, tur işi bende abi. Tır değil. Ha? Tur. Yani direksiyon turu çok az. Bak o aradan geçebiliriz. Aynen. Bırak gazı. Geçti 2 oldu. Sen merak etme abi, senin yanında tecrübeli adam yatıyor. Bu araba çok gaza abanmadan da 3-4-5 yapıyor. Bravo. Bravo can. Süpersin ya. Çekme. Dur ya. Ben en son babamı uğurladığımda bu kadar üzülmüştüm. Kızım 4 yaşındaydı. Büyük kızım. Ve gitmeni istemiyorum. Dedim babacığım gitmem lazım. Gene böyle bir sahne yaşadık. Dur hele ya, dur hele abi. Dur, daha yarın vedalaşacağız, dur. Çantamı alayım da. Onur'un veda partisi dedim. Yani veda derken de ayrılmıyoruz. Yine beraberiz. Her zaman. Her zaman. Onur! Geldim abi. Gittin yer. Okşa yine saçımı dizimde uyut. Ne çok severmişim, gidince anladım. Adamsın Onur, helal olsun sana adamsın. Düştüm nazende, sevdim yadıma düştüm. Onur abim veda ediyor. Abi. Aziz abi. Kendine iyi bak. Geç buldum, tez yitirdim abi. Görüşürüz abi. Dikkat et de kendine. You leaving? Yeah, he's leaving, bro. Alright, well, good luck, man. Thank you. What do you think about him, bro? He's a good guy, man. Good guy. Demek ayrılık vakti geldi çattı. Google'a adam yazınca Onur çıkar. Onur Deniz Çetin çıkıyor. Evet. İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. Bir adam nasıl veda edeceğini bilmez. Bir kadın ne zaman gideceğini, veda edeceğini asla söylemez. Yolun açık olsun. Güzel insan. Seni seviyorum ben. Evet. Son sözüm beni yapan Onur gibi delikanlı, dürüst, genç ve dinamik arkadaşlardır. Sevil abi diye bağrına basan, kötü günümüzde yanımızda olan Onur kardeşimdir. Ne Onur benden ne ben Onur'dan ayrılmadık. Elimi kalbime götürerek Onur'un bize yaptıkları için sonsuzca teşekkürümü belirtmek istiyorum. Hakkım varsa Onur kardeşime helal olsun. Senin de hakkın varsa helal et. Sonuna kadar helal olsun. Ben de son bir şey söylemek isterim. Onur abim gidiyor. 2 hafta beraber gezdik. 5'er kişiye eğitim verdik. En son Dominik'ten döndükten sonra üstüne üstlük tam okulu açacağımız gün bu abim bizi bıraktı. Ben Onur abime küsmedim.
Kardeşliğimiz devam ediyor. Hayat hikayesi göz açıp kapayıncaya kadar hızlıdır. Aşk hikayesi merhaba güle güle. İsrail Ekem. Hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız. Kazasız belasız gelecek. Allah razı olsun. Doğru dedin. Gitmek cesaret ister ufaklık. Gideceğin yer neresi olursa olsun. Sevdiklerinle arana mesafe girince varış yerinin hiçbir anlamı kalmaz. Vedalaşmak da zor iştir biliyor musun? Bakarsın sevdiklerine. O zaman anlarsın işte. Vedalaşmak asıl kalana değil, gidene koyar.